Kıymetli Özgür'ün, değerli hocalarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Böylesi güzel bir toplantıyı organize ettiğiniz için tebriklerimi iletiyorum. Ben biraz programın sarkacağını düşünmemiştim. Affınıza sığınarak yurt dışından geliyorum. Henüz eve de ulaşmadım. Ensar Hoca beni aradığında Balkanlarla ilgili konuşma yapmamı arzu etmişti. Herhalde şu anda Balkanlarda bir üniversitede görev icra ediyor olmamdan ötürü böyle bir talepte bulundu. Aslında Balkanlarda görev yapmadan önce de Balkan düşüncesiyle ilgili, Balkanlarda Müslüman düşünceyle ilgili çeşitli çalışmalarım, temaslarım olmuştu. Biraz gözümü alıyor. Şöyle yaparsak geliyor mu ses? Tamam. Tabii bugün Balkanlar Türkiye'deki insanlar için çok güzel bir gezi destinasyonu. Çok sayıda turisti Türkiye'den, çok sayıda gezgini ben Üsküp sokaklarında görüyorum. Priştine'de, Prizren'de, Saraybosna'da yılda yaklaşık 1,5 milyon insan Türkiye'den gidip geziyor, görüyor, geliyor. Oralara gittiğimizde bizim için duygusal anlamı yüklü bir coğrafya. Duygusal olarak çok etkilendiğimiz bir coğrafya. Fakat aynı zamanda da tabii ki çok ciddi yıkımların yaklaşık 100 yıldır devam eden, belki 120-130 yıldır bazı yerlerde devam eden çok ciddi yıkımların kalıntılarına da şahitlik edebildiğimiz bir coğrafya. Yarım kalmış bir minare, kapalı bir medrese, işte harap olmak üzere olan bir köprü görmek çok olası. Her ne kadar son 20 yılda TİKA, Türkiye Cumhuriyeti çok sayıda tarihi eseri restore etse de yine de geçmişin harap olmuş izlerine rastlamak çok olası. Tabi asıl yıkım zihinlerde aslında. Yani bir cami, bir kervansarayı bir rölevesinden yola çıkarak yeniden inşa etmek mümkün. Bir eseri yeniden ortaya koymak mümkün ama insanların zihinlerini, yaşantılarını, dünya görüşlerini, orada yaşanan tahribatları geriye çevirmek daha uzun süreli restorasyonlar gerektiriyor. Daha dikkatli restorasyonlar gerektiriyor. Balkanlar Güneydoğu Asya ile birlikte, Orta Afrika ile birlikte Müslüman dünyasının son genişlemesini temsil ediyor aslında. Klasik dönemdeki Müslüman dünyasının son genişleme halkası, işte 1600'lerde, 1700'lerde Balkanların İslamlaşması tamamlanıyor. Kafkaslar bu dönemde İslamlaşıyor. Güney Asya'da İslamlaşma tamamlanıyor. Orta Afrika'da İslamlaşma tamamlanıyor. Sonra Müslümanların dünya yayılımları büyük genişlemeler, fetihler yoluyla değil, göçler yoluyla artık gerçekleşmeye başlıyor. Aynı zamanda da Balkanlar bir taraftan da Endülüs gibi İslam'ın geri çekildiği, İslam'ın Müslümanlığın toplumsal alanda görünürlüğünün neredeyse çok ciddi bir şekilde ortadan kaldırıldığı bir coğrafyayı da temsil ediyor. 1870'lerdeki bir nüfus sayımının, Osmanlı topraklarında yapılan bir nüfus sayımı Balkanlardaki Müslüman yoğunluğunun Anadolu'dan daha yüksek olduğunu gösteriyor bize. Anadolu'daki gayrimüslim yoğunluğu daha fazla Balkanlardan. Fakat sonrasında yaşanan süreçte gerek katliamlar, gerek yaygın tehcirler yoluyla bugün bütün Balkanlardaki nüfus içerisinde Müslüman, bütün Balkanları bir tek bölge olarak alırsak Müslüman yoğunluğunun %8'lere, %10'lara gerilediğini görüyoruz. İşte Bosna Müslümanların çoğunlukta olduğu bir ülke. Arnavutluk, Kosova Müslümanların çoğunlukta olduğu bir ülke. Bunun dışında işte Kuzey Makedonya'da, Sırbistan'da, Yunanistan'da, Bulgaristan'da çok az olmakla birlikte Romanya'da Müslümanlar
azınlık halinde yaşıyorlar. Tabi burada ikinci bir mesele daha var. Yani moderniteyle karşılaşmak, modernitenin getirdiği dönüşümler, sömürgeciliğin getirdiği dönüşümlerin ötesinde bir yerinden edilmişlik, bir tehcirle birlikte bir hafızasızlık halinin de Balkanlarda çok ciddi bir şekilde ortada olduğunu görebiliyoruz. Bugün ülkemizde yaklaşık 8 ile 10 milyon arası Balkan kökenli insan yaşıyor. Doğrudan Balkanlardan gelen ve onların nesilleri olmak üzere 8 ile 10 milyon arasında insan yaşıyor. Avrupa'da da bir o kadar Balkan kökenli insan yaşıyor farklı ülkelerde. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda özellikle benim gözlemim Müslüman nüfusun özellikle azınlıkta yaşadığı yerlerde toprakla, vatanla, ülkeyle, devletle bağlarında bir yersizlik, yurtsuzluk sendromunun rahatlıkla göze çarptığını gözlemleyebiliyoruz, görebiliyoruz. Tabii yaşanan özellikle Yugoslavya coğrafyasındaki büyük baskılar, büyük yıkımlar, büyük dönüştürme faaliyetleri çok ciddi bir şekilde yeni kuşakların tarihleriyle, kendi kimlikleriyle, kültürleriyle sağlıklı bir ilişki kurmalarını çok ciddi bir şekilde sekteye uğratıyor. Özellikle 1990 sonrasında çok güçlü restorasyonlara tanıklık etsek de Süleyman Hoca da burada. O da bu restorasyonun mimarlarından biridir. Sağ olsun. Tanıklık etsek de bugün Müslüman toplulukların hem kendi içlerinden hem de kendi dışlarından gelen dönüşüm ve farklılaşma eğilimleriyle tehdit altında olduğunu görüyoruz. İki tane boyut bir arada işliyor burada. Birincisi tabii ki azınlıkta olmanın ve çoğunluk unsurlarının yapmış olduğu baskıların, ayrımcılıkların yansımaları. İkincisi de özellikle gündelik hayat sekülerleşmesi bağlamında yeni nesillerin, yeni kuşakların yaşamış olduğu dönüşümler. Burada mesela ülkeleri birbirinden farklı eğilimlerini rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Bugün Arnavutluk herhalde İslam dünyasının yeni Endülüs'ü olma tehlikesiyle karşı karşıya olan bir ülkesi. Arnavutluk'ta artık Müslümanlık, İslam, Müslümanlığa dair unsurlar gündelik hayatta, kamusal hayatta çok temsil alanı bulamıyor. Bu geçmişte Enver Hoca gibi bir diktatör eliyle gerçekleşiyordu. Bugün ise hem küresel aktörlerin hem de yerel dönüştürücü aktörlerin eliyle daha az baskıcı bir form içerisinde gerçekleşiyor. Gündelik hayat sekülerleşmesinin formları içerisinde gerçekleşiyor. Komünist dönemde dinin kamusal alandan çekilmesi, komünizm sonrası dönemde çok kolay bir şekilde geriye döndürülemedi. Çünkü eğitimden dışlanmış, kamusal hayattan dışlanmış, bürokratik yaşamdan dışlanmış olan bir nüfus grubu kolay bir şekilde kamusal alana geri dönemedi. Benim mesela Makedonya'da gözlemlediğim en önemli unsur, belirli meslek gruplarında, belirli alanlarda Müslümanların neredeyse yetişmiş insanın olmaması. Bu aslında 40 yıl önceki ayrımcılığın bugünkü yansıması. Yani bir tıp profesörü, bir hukuk profesörü, bir diş hekimi, yetişmiş bir diş hekimi Müslümanlar arasında bulmak çok kolay değil. Çünkü o dönemde Müslümanların bu eğitimlere erişimi bilinçli bir şekilde kısıtlanmış. Dolayısıyla Müslümanların özellikle Balkanlarda elit temsilciler, öncüler, liderler noktasında da sorunlar yaşadığını görüyoruz. Küresel olarak Müslümanları her yerde tehdit eden tüketim kültürü ve bireyselleşmenin genç kuşaklarda özellikle dini pratikleri zayıflatması da buna eklemlenen bir başka halka olarak karşımıza çıkıyor. Balkan Müslümanlığı biraz geleneksel bir dindarlığa tekabül ediyor. Yani ritüeller, törenler, kutsal gün, geceler, bunların kendi içerisinde idraki Balkan Müslümanlığının kendini sürdürmesinde en önemli dayanak noktası olarak karşımıza çıkıyor. Bu komünist dönemde özellikle kamusal alanda temsil bulamadığı için de mahallede, evin içerisinde, evin avlusunda
yaşanan bir hadise olarak karşımıza çıkıyor. Bugün genç kuşaklarda yerini kültürel Müslümanlık olarak tanımlayabileceğimiz bir sembolik aidiyet biçimine bırakıyor. Müslüman olarak kendini yeni nitelendiriyor. Özellikle Müslümanların azınlıkta olduğu ülkelerde bu kimlik çok daha kolay alıcı bulabiliyor. Kendisini ötekine, Makedon'a, Sırp'a, Bulgar'a, Yunan'a benzetmiyor ama dini pratikler noktasında da sadece bir kültürel aidiyet olarak bir rol oynamakla yetinebiliyor. Bu anlamda baktığımızda Balkanlarda Müslüman toplulukların özellikle siyasal alanda bir aktöre dönüşmesi, siyasal hareketlerinin daha entegre, daha canlı bir hale gelmesinin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki 90'larda özellikle Selefi akımların bu bölgedeki geleneksel Müslümanlığı tehdit etmesi de aslında onu bir bakımla yapı sökümüne uğratması da ilginç bir şekilde daha seküler, daha kültürel bir Müslümanlık pratiğinin ortaya çıkmasının önünü açan bir başka etken olarak karşımıza çıkıyor. Bugün Selefilik belki çok baskın olarak karşımıza çıkmıyor ama herhalde rolünü oynadığı oradaki organik Müslümanlık kültürünü yok edip küresel düşünceye, tüketim kültürüne daha entegre bir Müslüman kültürünün oluşmasına alan açtı diye düşünüyorum. Bu anlamda özellikle Balkan Müslümanlığına, Balkan dünyasındaki Müslümanların geleceğine baktığımızda bir siyasal entegrasyonun, bir siyasal aktörlüğün gerekli olduğunu görüyoruz. Halbuki bugün Balkan Müslümanlarına baktığımızda genellikle İslami çizgilerin siyasette çok fazla yer almadığını, temsil bulamadıklarını, zaman zaman belki bazı muhafazakar siyasal hareketler içerisinde ancak kısmi temsil elde ettiklerini, belki bazen kendi bireysel becerileriyle belki belirli siyasal hareketler içerisinde alan kazandıklarını sadece görebiliyoruz. Bunu besleyen bir takım zayıflıklar var. Bu zayıflıklara işaret etmek isterim. Bunlardan en önemlisi kurumsal zayıflıklar. Dini kurumlar, camiler, mektepler, medreseler, yayın evleri, hatta yer yer üniversiteler, ciddi altyapı sorunları, ciddi kurumsallaşma sorunları, insan kaynakları sorunları ve organizasyon sorunlarıyla karşımıza çıkıyor. Bu anlamda belki de en önemli odaklanacağımız noktalardan birisi riyasetlerin kurumsal zayıflığı. Riyasetler Balkanlarda Müslüman topluluklar için çok önemli odaklar. Müslümanların temsili, Müslümanların kamusal hayattaki taleplerinin dile getirilmesi bakımından önemli kurumlar. Hemen hemen bütün Balkan ülkelerinde riyasetler ya siyasal çekişmelerle bölünmüş vaziyetteler ve neredeyse tamamında da ülkenin siyasal otoritesinin yönlendirmesi etki alanı altındalar. Ve bu bir tür bilinçli bir kurumsal zayıflık meydana getiriyor. Mesela benim hani gözlemlerimi daha sıkı yapabildiğim Kuzey Makedonya'da bunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Benzer bir manzara Arnavutluk'ta zaten içler acısı. Yunanistan'da bölünmüş bir riyaset var. Bulgaristan'da hakeza aynı sorunlar karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla hemen hemen bütün kurumların çok ciddi kurumsal zayıflıklarla mağlup olduğunu görüyoruz. Bir başka nokta eğitim ve entelektüel yenilenme eksikliği karşımıza çıkıyor. Her ne kadar postkomünist dönemde Müslüman düşünceyi toparlayabilecek entelektüeller kendisini gösterse de dini eğitim altyapısı yeniden canlandırılsa da özellikle üniversiteleşmenin çok geç ortaya çıkmış olması bu anlamda entelektüel yaşamın daha kurumsal bir form kazanmasını engelleyen bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda benim rektörlüğünü yaptığım Uluslararası Balkan Üniversitesi, Saraybosna'daki Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, şimdi genç bir üniversite, Tiran'daki Maarif Vakfı'nın üniversitesi önemli girişimler. Fakat aynı zamanda lokal girişimciler eliyle, lokal gruplar eliyle üniversiteleşmenin çok daha erken başlamış olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü üniversiteler aslında aynı zamanda düşüncenin kamusal görünümünü, kamusal aktörlerini de oluşturan kurumlar olabilirlerdi. Kıymetli hocam, hemen tamamlıyorum. Son olarak ulusal ve etnik ayrışmalar da
kendi içinde bir bölgede Müslüman düşüncesinin canlanmasında çok önemli bir eksiklik noktası oluşturuyor. Boşnak ve Arnavut Müslümanlar arasındaki etkileşim, Türk azınlıkların bu iki ana grupla etkileşimi, dil tarih farklılıkları nedeniyle sınırlı kalıyor. Ayrıca ülkelerin kendi içinde bu etnik grupların da kendi içindeki siyasal ayrımlar çok parçalanmış bir nokta oluşturuyor. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Balkan Müslüman coğrafyası, Balkan Müslüman dünyası esasında bir geçmiş krizi bir imkana çevirmenin sancılarını yaşıyor diyebiliriz. Yani 1930'lardan, 1920'lerden 1990'lara kadar yoğun baskı ve zulüm altında yaşayan bir coğrafyanın bağımsızlık sonrası kendisini yeniden kurmasının sancılarını yaşadığını söyleyebiliriz. Bu anlamda özellikle entelektüel üretim, kurumsal güçlenme ve daha özgüvenli bir Müslüman kimliğin yeniden inşasının Balkanlarda Müslüman düşüncenin yeniden inşasına ve aynı zamanda da Balkan Müslümanlarının küresel ümmete entegrasyonunda bizlere önemli açılımlar sağlayacağını düşünüyorum. Saygılar. Çok teşekkür ederim hocam.